Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Temu'dan aldığım çeşitli ürünlerin kutu açılışını yapacağız. Kargo açılışını yapacağız. Öncelikle ürünlerin ne kadar sürede, ne zaman geldiğinden bahsedeyim. Ürünü ben siparişi yaklaşık 5 Ağustos tarihinde oluşturmuşum. 6 Ağustos tarihinde gönderim yapılmış, nakliye yapılmış. 14 Ağustos günü de bana o ulaşmış. DHL Kargo ile DHL e-commerce, yani MNG, reklamda olmasın şimdi. MNG Kargo ile elime ulaştı. Ben de sizlere bir tane video çekmek istedim. Belki sizin de ürünler içinden beğendikleriniz olur, sipariş verirsiniz, işinizi görür. Onun için bir tane video çekmek istedim. Öncelikle videoya geçmeden, incelemeye geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Zaten şu an Short Tutorial aracılığıyla biraz abonemi yükselttim. Sizin de katkılarınız olursa çok sevinirim. Like atmanız ana sayfaya düşmem açısından çok önemli. Lütfen es geçmeyelim. Ayrıca ürünlerin hepsinin linki, zaten 2 tane ürün var ama hepsinin linki açıklama kısmında var. Açıklamadaki linkten alırsanız çok memnun olurum. Bana da küçük bir destek sağlamış olursunuz. Öncelikle buradan aldığımız 3 adet elektronik parça değil de elektronik için gerekli ekipmanlardan başlayalım. Burada 3 tane ekipmanımız var. 3 price yazıyor, 3 tane. Şimdi bunun ne olduğunu soruyorsanız, burada bizim elektronikte gerek duyduğumuz bazı ekipmanlar var. Öncelikle burada, geçmeden önce fiyatını da söyleyeyim. Cımbız ve şu ne diyelim, sökme aparatıyla birlikte kitap vergi olmaksızın, vergi olmadan 150 TL'ye geldi. Yani çok avantajlı bir fiyat değil ama yine krediniz, kuponunuz varsa, Temu krediniz, yine de işinizi görebilecek bir fiyat. Şu an görüyorsunuz zaten. Öncelikle bundan başlayalım. Bu ne diye soracak olursanız, bu bir kıskaç gibi bir şey. Mesela örnek veriyorum. Şu an bakıyorum, bir tane parça falan var mı? Parça göremedim şu an. Bununla şurada süngeri alayım mesela. Bunu bir komponent olarak düşünelim. Buradaki komponenti doğru direkt bununla sıkıştırıyorsunuz. Sonra artık sıcak hava tabanca mı, soğuk hava tabancasıyla mı ne? Tabii o espri yaptım şu ama. İşte onunla parçayı söküyorsunuz, SMD'yi. Gayet güzel, sağlam, iş görebilecek bir ürün. Türkiye'de de vardır zaten. Yani çelik, alüminyum, çelik. Çok inanılmaz kaliteli bir şey değil ama iş görmesi yeterli. Şu an siz de net görebiliyorsunuz sanırsam. Evet, gördünüz. Gayet iş görebilecek bir ürün. Yaklaşık 50 TL geliyor tanesi. Burada da bir tane elektronik cımbızımız var. Bunun olayı ne diye sorarsanız, normal cımbızdan ne farkı var? Bunun olayı, bunu diyelim, yine bunu tuttunuz, süngeri. Şuradaki mekanizma sayesinde kilitleyebiliyorsunuz. Yine SMD'leri sökerken, takarken işinizi görebilecek bir ürün. Gayet güzel, malzeme kalitesi olsun, çoğu şeyle gerçekten güzel bir ürün. Burada doğruluk payı da çok yüksek. Böyle tam kıstırdığınızda odaklıyor mu? Gayet güzel. Ortalama bir ürün. Şunu kenara alalım. Burada da onun biraz yamultulmuş ucu var. İsmini tam bilmiyorum. Şunu alalım. Bu da yine Oreo'nun aynısı. Şunu kilidini açıyoruz. Tutuyoruz böyle. Sonra kilitliyoruz. Gayet güzel. Bu da diğer üründeki gibi alüminyum, çelik.
Gayet güzel, siz de netçe görün. Bunu da YouTube'daki bir abimden görmüştüm. Benim de böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Artık şu cımbızlarla biraz iş yapmak zor. Yani zaten doğruluk payı da çok düşük. Baksanıza, net görülebiliyor mu bilmiyorum. Sıcaktan dolayı artık genleşme mi deniyordu tam hatırlamıyorum. Ucu biraz kapanmıyor artık. Şekli bozulmuş, bunun penselle de düzeltilmez. O yüzden bunlardan kullanmayacağım artık. Onun yerine bunu kullanacağım, gayet güzel. Bunun da ucu gayet güzel ama biraz bu yamuk herhalde, ben biraz kullanırken yamukmuşum. Tabii ben videodan önce denedim. Ürünlerde sorun falan var mı diye denedim. Ondan sonra kullandım. Nemden paketledim. Dediğim gibi kullandığım, gösterdiğim cımbızlar 150 TL'ydi. Vergi dahil yaklaşık %60'ı ne kadar olur? 120, 50, yaklaşık 80 TL'ye falan denk geliyor. Vergisi de ne kadar olur? 230 TL falan, yani kuponla falan daha ucuza gelir. Burada da videomuzun başlığı olan, bakalım gözüküyor mu tam olarak? Evet. Burada da asıl ürün hava kompresörümüz var. Ben bunu biraz dün kontrol ettim diyelim. Gayet güzel, kaliteli buldum. Testlerini de yaptım. Video test yapabilir miyim bilmiyorum. Çünkü siz de görüyorsunuz, kamera açım bayağı kısıtlı. O yüzden test yapabilir miyim bilmiyorum. Yapamasam da kusura bakmayın. Ama ben yorumlarımı söylerim. Çünkü ben denedim bunu. Top olsun, bisiklet lastiği olsun. Ve denedim. Gayet de kaliteli, güzel buldum. Bakalım nereden açılıyordu. Buradan açılıyordu. Siz de görün, ben de net göreyim. Evet. Kutuyu açtığımızda bizi böyle bir tane sünger karşılıyor. Gayet premium değil, orta kalite hissettiriyor. Evet, gözüküyor. Böyle bir sünger var. Ondan sonra şuraya bir tane sıkıştırılan kağıt var. Burada bakalım ne olduğunu bilmiyorum. Kullanıcı kılavuzu QR kodla belirtilmiş. Nasıl kullandığını görmek istiyorsanız oradan görebilirsiniz demişler. Burada da ne diyelim buna, hava borusu diyebileceğim bir şey var işte. Bunu da takıyoruz. Siboba. Havaya basıyoruz cihaz ile. Burada bakıyorum topucumuz var. Yine bir topucumuzu dönüştüren aparat var. Bunlarda bir kalın uç var, bir tane de ince uç var. Onların dönüştürülmesi için aparat var. Bir de deniz ne diyelim, deniz simidi olsun. Can yeleği olsun. Deniz yatağı olsun. Onları şişirmek için burada aparatlar var. İçinde bir tane de Type-C 5 para etmez bir tane kablo var. Öylesine konulmuş. Burada videonun asıl konularından bu var. Bu ne derseniz hava kompresörü. Şunu alayım artık bir, size daha net olsun. Evet, şu netçe gözüküyor. Ürünümüz bu. Yanında bir tane borusu var. Ürünün adı Tire Pump, hava pompası. Modeli yazıyor işte. Zaten bunlarda pek model önemli değil. Hepsi fason üretim. Marka bile basılmamış. Yani Türkiye'deki firmalarda kendileri üretmiyor, marka basıp getirtiyor. O yüzden çok bir fark etmez. Ürünün şu an bakayım linkine, yaklaşık 2000 miliamper yazılmış. Yani bir tane 18650 bir tane pil kullanılmış diye düşünüyorum. 400 lümen ışığı olduğu belirtilmiş. SOS ışığı da var. Beyaz, kırmızı yanabiliyor. Ben deneyimlerine göre gayet güzel. Bir lastiği
şişirirken yani bir tık falan eksiliyor şarjı. Şimdi bir ürünü açalım. Ben de biraz kontrol ettim. Şimdi ürünün biraz fiyatından bahsedeyim. Ürünün vergi dahil olmadan yaklaşık 700 TL'ye yakın bir fiyatı, miktarı, ücreti var. Vergiyle yaklaşık %50'si 360, 1100 TL falan geliyor. Tabii kuponunuz falan yoksa ben kuponla yaklaşık vergi dahil 600-700 bandında bir fiyata aldım. Gayet işimi gördü. İhtiyacım olan bir üründü. Bisiklet lastiğimi şişirmek için lazım olan bir üründü. Topu şişirebilmek için gayet güzel, iş gören bir ürün. Şimdi biraz ürüne gelelim artık. Biraz fazla konuştum. Ürün Çin üretimi. Fason Çin üretimi, yani çok bir esprisi yok. Burada açma kapama tuşumuz var. Yaklaşık 3-4 saniye basınca açılıyor. Bar değerini arttırdığımız bir tane artı tuşumuz. Burada da bar değerini azalttığımız, PCI hava basıncını azalttığımız bir tuşumuz var. Bunlarla artık işinize göre ne şişireceksiniz ayarlayabilirsiniz. Hatta bunu kendi kurulumları da mevcut. Yukarıda araba simgesi var. Bakalım mesela şimdi motosiklet için 35 PSI önerilmiş. Bisiklet için 45. Top için 8. Kişisel ayarlamanız için 35 filan. Buradan kendiniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Onun dışında buraya takabilmemiz için, borumuzu takabilmemiz için bir tane kısım var burada. Bunu takıp monte ediyoruz. Burada ne olduğunu bilmediğim bir tane boşluk var. Bunun pek özelliği olduğunu sanmıyorum. Onu boş verin. Burada bir tane şarj etmek için Type-C girişimiz var. Yaklaşık 5 voltla şarj oluyor. Ayrıca bunun alameti farikası, burada bir tane tip A çıkışımız var. Powerbank olarak kullanılabiliyor. Ben de denedim, yani powerbank özelliği olsun, beyaz ışık özelliği, SOS özelliği olsun, denedim, deneyimledim. Gayet başarılı buldum. Burada tip A dediğim gibi powerbank özelliğiyle gayet güzel iş görebilir. Işığını göstereyim istersen size. Basılı tutuyoruz. Böyle bir ışığı var. Bir kere daha bastım. Kırmızı SOS. Bir kere daha bastım. Hızlı SOS. Sonra kapanıyor. Type-C'den şarj oluyor dediğim gibi. Sizler için de bir tane ekranı, streç filmini sökelim. Gayet güzel, capcanlı bir ekranı var. Sizler de bir sesini duyun isterseniz, bir çalıştırayım. Pek iyi duyamayabilirsiniz. Telefondan video çekiyorum. Çalıştırıyorum şimdi. Yani siz de duyabildiğinizi bilmiyorum. Gerçekten çok sesi var. Üründen beklemeyecek şekilde gücü var, sesi var. Yani zaten bu fiyat bandındaki çoğu ürün böyle. Belki daha ilerine ulaşmak istiyorsanız Xiaomi markasına bakabilirsiniz. Ama bu fiyat bandındaki çoğu üründe aynı motordan kullanılıyor, aynı pilden kullanılıyor, aynı marka oluyor, aynı fabrikadan çıkıyor. Yani en ucuz hangisi ise onu alın. Dediğim gibi sesi gayet yüksek. Hava yükleme derecesi de gayet güzel. İçinde sallantı, tıkırtı yok. Malzeme kalitesi de ABS plastik. Ekranı olsun, ışık özelliği olsun, powerbank özelliği olsun. Gayet beğendiğim bir ürün oldu. Sizlerin de fikirlerini bekliyorum videom hakkında. Pek iyi olmasa da yine bir video çekmeye çalıştım. Hatalarım olduysa kusura bakmayın. Yorumlarda sorabilirsiniz ne merak ediyorsanız. Şimdi diyebilirsiniz, neden bunun testini çekmiyorsun? Zaten kameram sıkıntılı, bir de güneşe çıkınca hiç neredeyse gözükmüyor yani dışarısı güneşten. O yüzden kameram
Biraz sıkıntı olduğu için dışarıda test edemiyorum. Ama gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Yani popta denedim. Bisiklet lastiğini denedim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ama araba konusunda pek işinizi göreceğini düşünmüyorum. Çoğu üründe böyle zaten. Araba içinse e, ilk Xiaomi ürünlerine bakmanızı tavsiye edebilirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, kanalıma like atmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.